Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojik cihazları incelediğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünün konuğu yeni nesil iPhone SE veya SE veya iPhone SE 2020 veya ikinci nesil iPhone SE. Artık ne derseniz o bizim kabulümüzdür. Biz de bütün seçenekleri size sunmuş olduk. Ama bu cihazı incelemeye geçmeden önce şimdi sizlere benim bir önerim olacak. Bir öneri sunacağım size. O da şu. Şu anda eğer bu videoyu izliyorsanız tam ekrandan çıkın. Çünkü bizim videolarımızı izleyenlerin %96'sı maalesef hala abone değil. Gelin abone olun. Hemen şurada buton. Buraya geleceksiniz, basacaksınız, abone olacaksınız. Hep birlikte yeni nesil teknolojiyi keşfetmeye devam edeceğiz. Abone olduysanız biz hazırız ve yeni nesil iPhone SE'yi incelemeye başlayalım. Çok kısa bir zaman önce satışa çıktı. Türkiye'de de şu anda satışta 5299 TL'lik bir satış fiyatı var. Şimdi bu cihazın teknik özelliklerini ben ekranın orasına burasına her tarafına bırakıyorum. Oradan zaten teknik özellikleri incelersiniz. Siz de Apple'ın kendi sitesinde bütün teknik özelliklerini de görebilirsiniz. Ben biraz daha deneyimden bahsetmek istiyorum ve tabii ki en önemlisi olan da şu bence. iPhone SE bize ne sunuyor? Bence bunu bir tartışmak lazım. Çünkü üzerinde yeni bir teknoloji yok. Yani daha önce baktığımız zaman iPhone 11'de olmayan bir teknoloji yok. Veya iPhone 11 Pro modelinde olmayan bir teknoloji yok. Ancak ekonomik bir model. Ekonomik bir model olduğu için bakalım neler sunuyor? Biz de bunlara bakacağız. Biraz daha deneyime bakacağız. Ne gibi deneyimler sunuyor? Ve en büyük artılarını hep birlikte keşfedeceğiz. Eksilerine de göz atacağız. Acaba hangi özellikler yok? Bunlara da bakacağız. O zaman videomuz hızlı bir şekilde başlasın. Ben niye böyle bir açılış anonsu yaptım? Sana malzeme verdim, Allah kahretmesin ya. Televizyonla kafam karıştı ya. Pardon, biraz önce televizyon anonsu yaptım. Çünkü biliyorsunuz NTV'de de Tekno Hayat programını hazırlayıp sunuyorum. Ve bu yüzden de anonslar YouTube'dan çıkıp bazen televizyona kayabiliyor. O yüzden de kusura bakmayın. O zaman hemen biz incelemeye başlayalım. Öncelikli olarak iPhone 11 modellerinde olup da acaba iPhone SE'de neler yok, bunlara bakalım isterseniz. İlk benim aklıma gelen AMOLED ekran yok. Bu modelde Retina HD ekran kullanılıyor. Aynı zamanda tekli kamera sistemi var. Yani ikili üçlü bir kamera sistemi yok. Face ID yok. Onun yerine Touch ID var. Animojiler vardı biliyorsunuz, artık yeni dönemde hayatımıza giren iPhone özelliklerinden bir tanesiydi. Animoji yok. Yani kendi emojinizi hareketli bir şekilde oluşturamıyorsunuz. Ve benim dikkatimi çeken 3D Touch yok. Artık 3D Touch teknolojisi zaten kullanılmıyor. Onun yerine Haptic Touch özelliği var. Ve aynı zamanda gece modu yok. Şimdi buraya kadar iPhone SE'de olmayanları ben şimdi size söyledim. Şimdi bakalım bu cihaz bize neler sunuyor. İlk olarak benim gözüme çarpan benzerliklerden bir tanesi A13 Bionic işlemciye sahip olması. iPhone 11 ailesinde de A13 Bionic işlemci var. iPhone SE'de de Bionic işlemci var. Yani ikisi de aynı şekilde işlem gücüne sahip. Aynı zamanda 3. nesil Neural Engine var. Yani yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik, makine öğrenimi gibi pek çok konuda bu Neural Engine'a da işimiz düşüyor. iPhone SE'de de bu özellik var. Şimdi aklınıza gelecek ilk soru tabii ki performans olacak. İki işlemci evet aynı ama bir farklılık var mı? Şimdi şöyle bir kıyaslama yapmak lazım aslında. Ekonomik bir iPhone'dan bahsediyoruz. Ekonomik bir iPhone'un hemen hemen aynı sahip olduğu fiyatlarla karşılaştıracak olursak diğer modelleri. Mesela iPhone 6'ya göre baktığımız zaman iPhone 6'ya göre iPhone SE, yeni nesil iPhone SE 4 kat daha fazla hızlı işlem yapabiliyor. Bu dikkat çekici bir detay. Hemen bir de grafik işlemciye bakalım. O da 10 kat daha fazla işlem yapabiliyor. Bunlar zaten A13 Bionic işlemcinin önceki modellere göre olan farkını bize sunuyor. Siz de kendi elinizdeki iPhone modeline göre iPhone SE'nin ne kadar hızlı olduğunu görmek istiyorsanız Apple'ın web sitesine girebilirsiniz. Orada çok detaylı bir karşılaştırma var. Bu karşılaştırmayla hız farklılıklarını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. iPhone 11 ile kıyaslamak için hemen ben de kendi telefonumu aldım. iPhone 11 Pro Max. Bakalım ne gibi farklılıklar var. Hemen ben de şimdi mesela Safari uygulamasını aynı anda açalım. Açıldı. Apple sitesinde mesela bakalım hangisi daha hızlı açacak. Bastık, bekliyoruz. Neredeyse fark yok. Hemen bir oyun deneyelim bakalım onda nasıl, acaba bir farklılık var mı, daha doğrusu ona bakacağız. Sky diye bir oyun indirmiştim. Şöyle yatay oldu bu arada. Hemen hemen aynı zamanda açıldı. Hatta bir tık, çok enteresan, bir tık şu anda iPhone SE daha hızlı. Şimdi ikisine de aynı anda basacağım. Şu ana kadar hemen hemen aynı belki saniye ve saliselerde açtım. iPhone SE bir tık hatta daha hızlıydı. Bilmiyorum neden. İkisini aynı anda bastım, şu an eminim. Birebir aynı. Gördüğünüz gibi iki telefon arasındaki oyun performansında neredeyse hiç fark yok. Hatta ben hiçbir fark görmedim. Aynı akıcılıkta oyunu oynayabiliyorsunuz. Tabii ki bunun en büyük sebebi biraz önce de söylediğimiz gibi A13 Bionic işlemcilere sahip olması iki cihazında. Biraz da PUBG oynayalım.
Bakalım burada nasıl bir performans var. Daha doğrusu performans farkı var mı? Şimdi ona bakacağız. Gayet akıcı bir şekilde PUBG'de oynayabiliyorsunuz. Yani bu soru geleceği için PUBG'yi yükledim telefona ve bunu deneyimliyorum. Grafik işlemcinin gücünü de PUBG oyununda hissediyoruz. Tıpkı iPhone 11 Pro veya iPhone 11'de olduğu gibi. Hiç kimse karşıma çıkmadı ya. Şuraya bir çatışmaya girelim abi. Ben seni biraz uzak bir yere attım. Ya biz sütten miyiz? Uzak bir yere niye atıyorsunuz beni ya? Biz yılların Counter Strike'çısıyız yani. Headshot'çıyız biz. 4-6'cıyız biz. Var ya bir öldüreceğim şimdi bir adamı göreceksin ha. Adam bile çıkmadı ki ya. Öyle bir yere bırakmışsın yani kuş bile uçmuyor ya. Oyun 30 saniye içinde bir şey oluyor dedi. Kırmızı bölgedesin, kaç bomba düşecek kafana? Bizim kafamıza düşmez Azra'cığım. Bizim kafamıza düşmez. Vuruyor seni şu anda. Nerede abi? Aha. Aha. Al. Muhtemelen bot öldürdün ama olsun. Bot falan değil abi. Bayağı adam öldürdüm. Diyordun ki bana öldüremezsin. Daha ilk karşıma çıkan bu oyunu ilk defa oynuyorum. Tamam, bot Ondan sonra ilk... Nasıl bot? Nerede bot yazıyor? Hiç Japon. Japon öldürdüm. Japon öldürdü. Şimdi isterseniz gelin bir de kamera özelliklerine bakalım. Arkada görüyorsunuz tekli bir kamera sistemi var. Apple özellikle sistemden bahsediyor. Bir kamera sisteminden bahsediyor. Yine burada da var çünkü içinde yapay zekanın olduğu, makine öğreniminin olduğu bir sistemden bahsediyoruz. 12 megapiksellik geniş açılı bir kamera bu. iPhone 11'de olan 12 megapiksellik geniş açı kameranın aynısı. Tabii ki arkasında bir çip gücü var. Bir çip zekası var. Bu sayede portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu evet iki kameranın avantajı olarak fiziksel bir alan derinliği yaratmıyor. Tamam ama çip zekasıyla beraber alan derinliği yaratıyor. Arada farklar var mı? Evet tabii ki var. Çünkü biz iPhone 11 Pro Max ile bunu karşılaştırdık. Yani üçlü bir kamera sistemine sahip olan bir akıllı telefonla karşılaştık. Bir iPhone'la karşılaştırdık. Şöyle farklar var benim dikkatimi çeken. Evet detaylarda iPhone SE biraz daha tabii ki bu işin arkasında kalıyor. iPhone 11'in arkasında kalıyor performans olarak. Renkler olarak baktığımızda tabii ki yine aynı şekilde biraz daha arkada kalıyor. Ama hiç de kötü bir performans yok. Bunu söyleyebilirim. Özellikle portre modlarını biz bayağı sevdik. Evet biraz önce de anlattığım gibi fiziksel bir alan derinliği yaratmıyor. Çünkü tekli bir kamera sistemi var. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Arkayı bu çip zekasıyla beraber filtreliyor. Gayet de güzel sonuçlar aldık. Şu anda siz de zaten bu fotoğrafları görüyorsunuz. iPhone 11 Pro Max bir tarafta ve diğer tarafta da iPhone SE var. Bu fark tamamen üçlü kamera sistemi ile tekli kamera sisteminin bir farkı. Bir tanesi fiziksel kamerayla alan derinliği yaratıyor. Diğeri ise çip zekasıyla yaratıyor. Yani evet arada fark var mı? Var. Acaba bu fark Instagram'da ne kadar yansır? Açıkçası tartışma konusu. Çünkü zaten Instagram fotoğrafı küçültüyor. Profesyonel anlamda fotoğraf çekmiyorsanız ki akıllı telefonlarla zaten profesyonele yakın fotoğraflar çekiliyor ama yine profesyonel fotoğrafçılar profesyonel fotoğraf makinelerini tercih ediyorlar. Ama yine de Instagram'da, sosyal medyada paylaşmak için veya sevdiklerinizin güzel bir anını çekmek için güzel bir performansı var mı? Var. Çünkü iki akıllı telefonun arasındaki fiyat farkı 2 kat neredeyse. Hatta daha fazlası. Bu yüzden gayet de iş görüyor. İsterseniz gelin bir de video performansına bakalım. Öncelikli olarak şunu söylemem lazım. 4K çözünürlükte saniyede 60 kare yakalama yani 60 FPS'lik videoları yeni nesil iPhone SE çekebiliyor. Yani şu anlama geliyor. iPhone 11 Pro Max'te de bu özellik var. iPhone SE'de de bu özellik var. Siz de kaliteli bir şekilde videolar çekebiliyorsunuz. Fark var mı? Tabii ki var. Ne gibi fark var? Özellikle optik sabitleme konusunda. Biz aldık telefonları bir yürüdük. Daha sonra koştuk. Şu anda siz de zaten bu örnekleri görüyorsunuz. Neler oluyor? Öncelikli olarak iPhone 11 Pro Max'in optik sabitlemesi tabii ki daha iyi. Bir tık daha iyi. iPhone SE'de aynı optik sabitleme söz konusu değil. Siz de zaten bu örnekleri gördünüz. Bu arada hazır laf videodan açılmışken dikkatimi çeken bir farklılıktan daha bahsetmek istiyorum. O da şu. iPhone 11 Pro Max'te genişletilmiş dinamik aralık 60 FPS'te de çalışıyor. iPhone SE'de ise sadece 30 FPS'te çalışıyor. Yani HDR'dan bahsediyoruz. Akıllı HDR'dan bahsediyoruz. Biraz daha tabii ki daha düşük. Aradaki fiyat farkını tabii ki düşününce de bu farkın olması da bence gayet normal. Şimdi hazır konu fotoğrafçılıktan açılmışken ben bir uygulamadan da bahsetmek istiyorum. O uygulamada Double Take. Double Take iPhone 11 ailesinde sunulmaya başlanmıştı. O da şu işe yarıyor. iPhone'daki farklı kameraları kullanarak ayrı çıkışlar alıyor ve sizin elinizde aynı anda çekilmiş iki farklı kamera açısından bir video oluyor. Peki nasıl olacak diyeceksiniz? Çünkü tekli kamera sistemi olduğundan bahsetmiştik. Şöyle yapıyor. İsterseniz ön kamerayı da aktif hale getiriyor. Yani
Aynı anda ön kamera ve arka kamera farklı çıkışlarla iki farklı video olarak size sunuluyor. Örneğin röportaj yapıyorsunuz veya birisiyle görüşüyorsanız o zaman bu tip videoları kullanarak böyle keyifli içerikler de oluşturabilirsiniz. Bunu da parantez içinde belirtmiş olayım. Biraz da deneyim kısmından bahsetmek istiyorum. Önceki modellerdeki deneyimi özleyenler için çok güzel bir özlem giderme cihazı olarak karşımıza çıkıyor yeni iPhone SE. Zaten biraz önce de sizlerle işlemcilerden bahsettik. Aynı akıcılıkta kullanabiliyorsunuz iPhone 11 ile. Ama tabii ki şu tuşu, yani iPhone'un ana menü tuşunu özleyenler yine buradan kullanabiliyor. Buradan diğer menülere de hakim olabiliyor. Bu modellerde tabii ki yeni nesil tam ekranlı olan modellerde daha farklı bir deneyim var. Ama önceki modelleri özleyenler için yine aynı şekilde bir kullanım sunuyor. Bu arada şunu da bahsetmem lazım. Kapatma tuşu yine buraya basılı tutunca oluyor. Çünkü önceki modellere baktığımız zaman 2 tane tuşa basılı tutmanız gerekiyor. Bu da oldukça zor. Bir de ekran görüntüsü alma işi var tabii ki. Önceki modellerde 3 tuşa birden basmanız gerekiyor ekran görüntüsü almak için. Ama iPhone SE'de hemen geliyorsunuz, şu 2 tuşa bastığınız zaman ekran görüntüsünü alabiliyor. Ve bence bu özlediğimiz bir özellikti. Çünkü ekran görüntüsü almak daha kolay. Bu arada kısaca eklemek istediklerim de var. Bunlardan bir tanesi kablosuz şarj desteğinin sunması. Arkası cam bir yüzeye sahip. Bu arada arkasına bakınca rengi de aklıma geldi. Bu renk çok hoşuma gidiyor. 3 farklı renkle satışta şu anda iPhone SE. Bir tanesi beyaz, bir tanesi siyah, bir tanesi de kırmızı. Bu da zaten Red versiyonu, Product Red versiyonu. Siz de isterseniz bu 3 renkten bir tanesini alabilirsiniz. Aynı zamanda iPhone 11 Pro ailesinde sunulan hızlı şarj desteği bu cihazda da var. Yani eğer iPhone 11 Pro'nuz ve belki yüksek hızlı şarjlı bir adaptörünüz varsa o zaman hızlı bir şekilde iPhone SE'nizi de şarj edebiliyorsunuz. Buraya kadar iPhone SE'nin, yeni nesil iPhone SE'nin teknik özelliklerine hızlıca göz attık ve aynı zamanda sizlerle deneyimlerimizi de paylaştık. Peki iPhone SE gerçekte bize ne sunuyor? Benim için en önemli başlıklardan bir tanesi Apple ekosistemine girmek. iPhone aldığınız zaman Apple ekosistemine giriyorsunuz. Peki bundan neyi kastediyorum? Öncelikli olarak Apple Watch, Apple'ın akıllı saati Apple Watch'u kullanabiliyorsunuz. AirPods kullanabiliyorsunuz. Ve şunu da parantez içinde belirtmem lazım. iPhone SE aynı anda 2 tane AirPods çiftine bağlanabiliyor. Örneğin sevgilinizle sahilde güneşleniyorsunuz veya bir yolculuğa çıktınız. Normalde tek AirPods'unuzu ona vermeniz lazım. Böyle saçma bir durum yaşanıyor. Ama iPhone SE'de aynı anda 2 tane AirPods bağlantısı sağlanabiliyor. Böylece herkes kendi AirPods'uyla müzik dinleyebiliyor veya film izleyebiliyor. Peki başka neler sunuyor Apple ekosistemi? App Store. Dünyanın en büyük uygulama mağazalarından birisi. Çok özel uygulamaları var. Çok unik uygulamaları var. Yine bu uygulamaları erişebilir bir hale geliyorsunuz yeni nesil iPhone SE ile. Benim aklıma gelen mesela Apple Müzik var. Evet, Spotify kullanıcıları da çok fazla ama ben mesela Apple Müzik kullanıcısıyım. Bilmiyorum, çok seviyorum çünkü şarkı sözleri falan bayağı akıyor. Onu takip edebiliyorsunuz falan. Güzel özellikleri var. Mesela Apple Müziğe de erişebiliyorsunuz. Veya ülkemize gelirse, Türkiye'ye gelirse Apple TV Plus. Artık Apple TV Plus içeriklerini yine iPhone SE alarak telefonunuzdan ulaşmaya başlayabilirsiniz. Aklıma mesela başka gelen bir tabii ki Apple ürün daha var. Apple servisi daha var. O da FaceTime. Şu anda özellikle pandemi sürecinde bütün sevdiklerimizin telefonuna eğer yaşları büyük olan sevdiklerimiz varsa WhatsApp yüklemeye çalışıyoruz. Başka uygulamalar yüklemeye çalışıyoruz. Zoom öğretmeye çalışıyoruz ama FaceTime zaten iPhone içinde geliyor. Yani hiçbir şekilde bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Aynı zamanda AirDrop var. Mesela ben şu anda çok fazla AirDrop kullanıyorum. Çünkü artık fotoğraflarımı WhatsApp'tan yollamıyorum. Her şeyi kablosuz olarak kotamı da yemeden AirDrop üzerinden gönderiyorum. HomeKit. Eğer akıllı bir eve sahipseniz, akıllı ev ürünlerine sahipseniz o zaman yine HomeKit'i kullanarak iPhone SE üzerinden bütün evinizi kontrol edebilirsiniz. Daha pek çoğu var. Apple Arcade, Siri veya arkadaşımı bul. Aynı zamanda Apple AirPlay yani Apple TV üzerinden telefonunuzun ekranını televizyona aktarabilirsiniz. Daha pek çok Apple ekosistemine ait ürünü, servisi sayabiliriz. İşte bu yüzden de Apple ekosistemi olarak bundan bahsediyoruz. Yani bir iPhone SE alıyorsunuz. Ekonomik fiyatlı. iPhone'lar için de ekonomik fiyatlı tabii ki. Ve siz Apple ekosistemine erişmeye başlıyorsunuz. Bence bu en önemli özelliklerinden bir tanesi. Teknoloji, evet, çok yeni bir teknolojisi var mı? Yok. Anlatabileceğimiz yeni bir teknolojisi yok. Daha önceki modellerden bildiğimiz teknolojiler.
Ama ekonomik bir iPhone alarak Apple ekosistemine erişmeye başlıyorsunuz. Benim en çok dikkatimi çeken özellik buydu. Sizlerle de ben bunu paylaşmak istedim. Şunu da söylememiz lazım. Çünkü Android'den iPhone'a geçmeyi düşünenler var. Ve bu konuda belki bir gözü iPhone'da kalan Android kullanıcıları var. İşte tam onlar için de geliştirilmiş bir cihaz. Yani eğer Android'iniz varsa, bir gözünüz de iPhone'u kesiyorsa, iOS işletim sistemini kesiyorsa veya Apple ekosistemini kesiyorsa, o zaman iPhone SE çok önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce de söyledim zaten sizlerle. Tabii ki hedef kitlesinde Android kullanıcıları da var ama aynı zamanda daha önceki iPhone modellerine sahip olan kullanıcılar da bu cihazın hedef kitlesinde. Örneğin iPhone 6 kullanıyorsanız işte o zaman bu cihaza geçerek Apple'ın en son teknolojilerini kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve şunu da söylemek lazım, Apple Türkiye'de değişim programı da uyguluyor. Yani eski bir iPhone'unuzu götürüyorsunuz, üstüne cüzi bir miktar koyarak siz de Apple'ın son teknolojilerine ulaşabilirsiniz. Hatta bir tane örnek var. Eğer iPhone 7'niz varsa ve durumu da iyiyse üzerine 2999 TL koyarak iPhone SE'yi alabilirsiniz. Yani 5299 TL vermek zorunda değilsiniz. Genel olarak yeni nesil iPhone SE'nin özellikleri bu şekilde. Sizin yorumlarınıza çok ihtiyacımız var. Soracağınız sorular vardır. Çünkü bu cihaz şu anda bizim elimizde. Soru sorduğunuzda size hemen hızlı bir şekilde geri dönebiliriz. Ama bizim için çok önemli bir konu var. O da sizin abone olmanız. Artık bu kanala abone olun. Çünkü bizim kanalımızda video izleyenlerin %96'sı şu anda bizim kanalımıza abone değil. Ben mesela şunu söyleyeceğim size. Örneğin gittiniz çok güzel bir AVM'ye. Aracınızı gittiniz valeye verdiniz. Gayet keyfiniz yerinde. AVM'den çıkarken gidiyorsunuz valeden aracınızı alıyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. Şimdi siz de buraya geldiniz. Bizim videomuzu izlediniz. Çok zor bir şey değil. Hemen şurada abone ol butonu var. Gelin ona basın. Ondan sonra bu kanalı büyütelim. Sizlerle beraber yepyeni içeriklere imza atalım. Sizin yorumlarınız zaten biraz öncelikle de çok söyledim. Eğer incelememizi istediğiniz bir cihaz varsa mutlaka bize söyleyin. Hep birlikte deneyimleyelim, üzerine tartışalım ve aynı zamanda tabii ki bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zaman yeni videolarda yeni teknolojik cihazları keşfetmek için biz hazırız. Siz de hazırsanız önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.